Bir ülkenin askeri gücü gerçekten kaç uçağı, kaç tankı ya da kaç savaş gemisi olduğuyla mı ölçülür? Yoksa asıl fark, o sistemleri kimin ürettiği, kimin yazılımını kontrol ettiği ve kriz anında kimin daha hızlı karar alabildiği midir? Bugün stratejik odak olarak, Türkiye ve İsrail'in askeri gücünü 2026 güncel sistemleri üzerinden değerlendiriyoruz. Bu bir, kim kimi yener videosu değil. Çünkü gerçek bir çatışmanın sonucunu sadece envanter belirlemez. Coğrafya, ittifaklar, istihbarat, lojistik, mühimmat stoku, hava savunma ağı ve siyasi hedefler sonucu doğrudan değiştirir. Bu analizde 3 ana başlığa bakacağız. Hava gücü, kara gücü ve deniz gücü. İsrail'in savaşta test edilmiş entegre hava istihbarat ağı mı daha belirleyici? Yoksa Türkiye'nin Kan, Kızılelma, Anka 3, Çelik Kubbe, Tayfun, Altay, Milgem ve insansız deniz sistemleriyle kurmaya çalıştığı sistemler sistemi mi? Siz de yorumlarda kendi değerlendirmenizi paylaşarak bu analize katkı sağlayabilirsiniz. Çünkü bu karşılaştırmanın tek bir cevabı yok. Cevap, hangi cephede, hangi sürede ve hangi senaryoda baktığımıza göre değişiyor. Şimdi ilk başlıkla başlayalım. Birinci başlık. Hava gücü. İsrail'in en güçlü olduğu alan hava gücüdür. F-35'adır, F-15, F-16 filosu ve yeni nesil hava platformlarına yönelik tedarik planları, İsrail'e bölgede ciddi bir nitelik üstünlüğü sağlar. Ama İsrail'in farkı sadece savaş uçaklarında değildir. Asıl fark, bu uçakların arkasındaki ağ yapısındadır. Erken uyarı, istihbarat, elektronik harp, hassas mühimmat, hava savunma ve komuta kontrol sistemleri birlikte çalıştığında, İsrail hava gücünü sadece uçak kaldıran bir kuvvet olarak değil, hedefi gören, sınıflandıran, önceliklendiren ve vuran bir savaş ağı olarak kullanır. Iron Dome, David Sling ve Arrow gibi katmanlı hava savunma sistemleri de bu mimarinin en kritik parçalarıdır. Yani İsrail için hava gücü, sadece taarruz değil, aynı zamanda koruma, erken uyarı ve hayatta kalma sistemidir. Bu yapı özellikle kısa süreli, yüksek yoğunluklu ve ani krizlerde İsrail'e ciddi avantaj sağlar. Türkiye tarafında ise, 2026 itibarıyla tablo artık sadece F-16 filosu üzerinden okunamaz. Evet, F-16 ana omurgadır. Ama Türkiye'nin hava gücü klasik bir filodan, çok katmanlı ve yerli üretime dayalı bir hava ekosistemine dönüşüyor. Bayraktar TB2, Akıncı, Aksungur, Anka, Anka 3, Kızılelma, Hürjet ve Kan, bu dönüşümün farklı parçalarıdır. Burada kritik nokta şu. Kızılelma ve Anka 3 sadece insansız uçak olarak görülmemelidir. Tam entegrasyon sonrası bu platformlar, keşif, hedef tespiti, elektronik harp, aldatma, riskli hava sahasına giriş, sürü konsepti ve insanlı savaş uçaklarını destekleme görevlerinde hava savaşının karakterini değiştirebilir. Kan ise ayrı bir stratejik başlıktır. Bugün henüz tam operasyonel bir hava üstünlüğü platformu değildir. Ama Türkiye'nin uzun vadede kendi radarına, kendi aviyoniklerine, kendi yazılımına, kendi mühimmatına ve kendi modernizasyon kararına sahip olma hedefinin merkezinde durur. Hürjet de yalnızca bir eğitim uçağı olarak görülmemelidir. Yeni nesil pilot havuzu, taktik eğitim, hafif taarruz görevi ve Kaan'a geçiş süreci açısından kritik bir ara basamak olabilir. Buna çelik kubbe eklendiğinde tablo daha da değişir. Çelik kubbenin hedefi, radarları, sensörleri, hava savunma sistemlerini, elektronik harbi ve komuta kontrol kabiliyetini tek bir mimaride toplamaktır. Yani Türkiye'nin hedefi artık sadece uçak almak değil. Kendi hava savunmasını, kendi insansız hava gücünü, kendi savaş uçağını ve kendi füze kabiliyetini aynı sistemde birleştirmektir. Burada Tayfun ve Yıldırım gibi uzun menzilli vuruş kabiliyetleri de ayrıca önemlidir. Çünkü modern hava savaşı sadece havadaki uçaklarla kazanılmaz. Rakibin hava üsleri, radarları, komuta merkezleri, mühimmat depoları ve lojistik hatları uzun menzilli hassas vuruşlarla baskı altına alınabiliyorsa, bu da hava üstünlüğü denklemine doğrudan etki eder.
Bu yüzden hava gücünde tablo şöyle okunmalı. Bugünün olgun, savaşta test edilmiş ve entegre hava mimarisinde İsrail öndedir. Ama Türkiye, insanlı savaş uçağı, insansız hava aracı, hava savunma, elektronik harp ve uzun menzilli füze kabiliyetlerini yerli üretim ekseninde birbirine bağlamaya çalışan daha geniş bir dönüşüm içindedir. Sizce tam entegrasyon sonrası Kızıl Elma, Anka 3 ve KAN, İsrail'in test edilmiş hava istihbarat ağına karşı nasıl bir denge oluşturabilir? İkinci başlık. Kara gücü. Burada iki ülkenin askeri karakteri çok daha net ayrışır. İsrail Kara Kuvvetleri, Merkava tankları, Namer ve Eitan zırhlı araçları, aktif koruma sistemleri, hızlı seferberlik yapısı ve yoğun şehir savaşı tecrübesiyle kompakt ama teknoloji yoğun bir güçtür. İsrail için kara gücü, dar bir coğrafyada tehdide hızlı tepki vermek ve kısa sürede yoğun ateş gücü üretmek anlamına gelir. Bu modelin güçlü tarafı açıktır. Hızlı mobilizasyon, yüksek teknoloji, yoğun ateş gücü ve savaşta denenmiş birlik yapısı. Fakat bu modelin sınırları da vardır. İsrail'in coğrafyası dar, nüfusu sınırlı ve uzun süreli geniş cepheli savaşlarda yedek personel, mühimmat ve ekonomik sürdürülebilirlik baskısı daha hızlı hissedilebilir. Türkiye'nin kara gücü ise farklı bir ölçekte çalışır. Türkiye, büyük personel havuzu, NATO tecrübesi, sınır ötesi operasyon pratiği, komando birlikleri, topçu gücü, zırhlı birlikler, insansız hava aracı destekli kara harekatı ve geniş lojistik derinlikle daha uzun soluklu bir yapı sunar. Burada Altay tankı özellikle önemlidir. Altay sadece yeni bir tank değil, Türkiye'nin zırhlı birliklerini yerli üretim, modern zırh, gelişmiş atış kontrol, komuta kontrol ve aktif koruma anlayışla yenileme hedefinin sembolüdür. Altay'ın yanında modernize M60T tankları, Leopard unsurları, kirpi ve benzeri mayına dayanıklı zırhlı araçlar, Ejder Yalçın, Pars, Buran ve Kobra 2 gibi araç aileleri Türkiye'nin kara hareketliliğini artıran önemli parçalardır. Kipi gibi araçlar özellikle asimetrik tehditlere, mayınlara ve el yapımı patlayıcılara karşı sahada öğrenilen derslerin ürünüdür. Bu nedenle Türkiye'nin kara gücü sadece tank sayısından ibaret değildir. Zırhlı personel taşıyıcılar, taktik tekerlekli araçlar, topçu sistemleri, roket atarlar, silahlı insansız hava aracı destekli hedefleme ve elektronik harp unsurları aynı resmin parçalarıdır. Fırtına obüsleri, çok namlulu roket atar sistemleri, Bora, Tayfun ve benzeri uzun menzilli vuruş kabiliyetleri ise kara gücünün cephe gerisindeki etkisini artırır. Çünkü modern kara savaşında cephedeki tank kadar, cephe gerisindeki komuta merkezi, lojistik hattı ve mühimmat deposunu vurma kabiliyeti de belirleyicidir. Bu yüzden kara gücünde tablo şöyle okunmalı. İsrail daha kompakt, hızlı ve yüksek teknoloji odaklıdır. Türkiye ise daha büyük, daha derin, daha dayanıklı ve daha uzun süreli harekat yürütebilecek bir kara yapısına sahiptir. Dar alanda, kısa süreli ve teknoloji yoğun çatışmada İsrail çok etkili olabilir. Ama geniş saha, çok cepheli operasyon, lojistik dayanıklılık ve zırhlı araç üretim kapasitesi devreye girdiğinde Türkiye'nin avantajı daha görünür hale gelir. Altay, kirpi, fırtına ve insansız hava aracı destekli kara harekatı olgunlaştığında, sizce Türkiye'nin kara gücü bölgede nasıl bir fark yaratır? Üçüncü başlık. Deniz gücü. Bu bölüm eski mantıkla sadece fırkateyn, korvet, denizaltı ve TCG Anadolu üzerinden anlatılırsa eksik kalacaktır. Çünkü 2026 fotoğrafında deniz savaşı artık sadece büyük gemilerle değil, insansız deniz araçları, kamikaze süslü platformları, otonom sualtı sistemleri, deniz mayınları, elektronik harp ve kıyı konuşlu füze sistemleriyle birlikte düşünülmelidir. Türkiye'nin klasik deniz gücünde zaten belirgin bir ölçek avantajı vardır. Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'e aynı anda bakan Türkiye, fırkateynler, korvetler, denizaltılar, çıkarma gemileri, deniz karakol unsurları ve TCG Anadolu gibi platformlarla bölgesel erişim kapasitesi kurar. Milgem korvetleri, İstif sınıfı fırkateynler, Reis sınıfı denizaltılar ve TCG Anadolu bu yapının ana omurgalarıdır. Ama yeni fark burada bitmez.
Türkiye, insansız deniz gücü alanında da hızla büyüyen bir ekosistem kuruyor. ULAK, Marlin ve Albatros gibi insansız deniz araçları, keşif gözetleme, suüstü harbi, elektronik harp, denizaltı savunma harbi ve sürü konsepti açısından önemlidir. Bunlara Yaktu, Kılıç ve Tufan gibi kamikaze ya da otonom karakterli platformlar eklendiğinde, Türkiye'nin denizde sadece büyük gemi değil, asimetrik ve düşük maliyetli baskı unsurları da geliştirdiği görülür. Bu çok kritik bir farktır. Çünkü Doğu Akdeniz gibi dar ve yoğun rekabet alanlarında, büyük savaş gemileri kadar, küçük, hızlı, otonom ve kamikaze karakterli platformlar da caydırıcılık üretebilir. Deniz mayın harbi, kıyı savunma füzeleri, kamikaze insansız deniz aracı platformları ve insansız sualtı araçları birlikte düşünüldüğünde, Türkiye'nin deniz mimarisi klasik filo gücünden çok katmanlı deniz kontrolü anlayışına kaymaktadır. İsrail donanması ise daha küçük ama daha odaklıdır. SAR 6 korvetleri, Dolphin sınıfı denizaltılar, kıyı savunması, enerji sahalarının korunması ve denizden hava savunma görevleri İsrail donanmasının ana başlıklarıdır. İsrail'in deniz gücü geniş okyanus ölçeğinde değil, Doğu Akdeniz'de kritik altyapı, enerji platformları ve stratejik caydırıcılık üzerine kuruludur. Bu yüzden deniz gücünde tablo şöyle okunmalı. Türkiye, filo ölçeği, coğrafi erişim, gemi inşa kabiliyeti, TCG Anadolu, reis sınıfı denizaltılar, Milgem, insansız deniz araçları ve kamikaze deniz platformlarıyla daha geniş bir mimari kuruyor. İsrail ise daha küçük ama yüksek teknolojiye dayalı, enerji güvenliği ve denizaltı caydırıcılığı merkezli bir deniz gücü kullanıyor. Denizde Türkiye'nin ölçek avantajı daha belirgindir. Ama İsrail'in avantajı, küçük alanda kritik hedefleri yüksek teknolojiyle koruma kapasitesidir. ULAK, Marlin, Yaktu ve kamikaze deniz sistemleri Doğu Akdeniz'de klasik donanma dengesini değiştirebilir mi? Sonuç: kısa değerlendirme şu. İsrail, hava gücü, istihbarat, elektronik harp ve savaşta test edilmiş katmanlı savunma ağıyla bugün çok güçlü bir askeri mimariye sahip. Türkiye ise 2026 itibarıyla sadece klasik ordu büyüklüğüyle değil, Kan, Kızılelma, Anka 3, Çelik Kubbe, Tayfun, Altay, Milgem, TCG Anadolu ve insansız deniz sistemleriyle tam entegrasyona giden daha geniş bir askeri mimari inşa ediyor. Bu yüzden bu karşılaştırmanın tek bir cevabı yok. Kısa süreli, hava ve istihbarat merkezli bir krizde İsrail'in avantajı büyüktür. Ama geniş alan, uzun süreli dayanıklılık, kara derinliği, deniz erişimi, üretim kapasitesi ve çok alanlı entegrasyon devreye girdiğinde Türkiye'nin avantajı artar. Modern savaşta güç artık sadece elinizdeki silah değildir. O silahı kimin ürettiği, yazılımını kimin kontrol ettiği, mühimmatını kimin sürdürebildiği ve bütün sistemi tek ağda kimin çalıştırabildiğidir. Peki sizce asıl fark nerede? İsrail'in hazır ve test edilmiş hava istihbarat ağında mı? Türkiye'nin tam entegrasyon sonrası büyüyecek yerli sistemler mimarisinde mi? Yoksa insansız hava ve deniz sistemlerinin savaş alanını değiştirme potansiyelinde mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın. Stratejik analizleri tarafsız, teknik ve anlaşılır şekilde takip etmek için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve Stratejik Odak ailemize katılmayı unutmayın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.